Bugün Kıbrıs'ın kuzeyinde Beşparmak Dağları'nın zirvelerinden birine kurulmuş, mimarisi ve tarihi katmanlarıyla adanın en çarpıcı yapılarından biri olan St. Hilarion Kalesi'ne gidiyoruz. Kıbrıs'ın kuzey sahilini kucaklayan Beşparmak Dağları'nın sarp zirvelerinde adanın stratejik kaderini belirleyen üç efsanevi kaleden birisi olan St. Hilarion, coğrafi konumu sayesinde güçlü bir savunma hattı oluşturan sistemin temel taşı olarak inşa edilmiş. St. Hilarion Kalesi, Girne'ye sadece 13 kilometre uzaklıkta. St. Hilarion Kalesi'ndeki yapılar tırmanılan yüksekliğe ve savunma derinliğine göre aşağı avlu, ikinci iç kale, üst saray şeklinde 3 bölüm olarak sayılabilir. Tüm bölümleri bugünkü gezimiz sırasında zor da olsa gezebildik. Yaptığımız araştırmaların özetleriyle birlikte şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler. Geçtiğimiz otobüs herhalde o da kaza falan yaptı. Ya da bozuldu, çıkamadı. Tüm yolcularını indirmiş. Kıbrıs'ın kalbine aşk tanrısı kalesi olarak da bilinen efsanevi St. Hilarion'a doğru ilk adımlarımızı atıyoruz. Burası Lusignan Yüksek Mahkemesi'nin yazlık sarayı olarak da kullandığı deniz seviyesinden 732 metre yükseklikte bir zirve kalesi. Kaleye girmek için ilk yapmanız gereken köşelerinde kuleler bulunan ve kalenin ilk savunma hattını oluşturan barbakanı geçmek. Bu sade dış kapıdan geçtikten sonra hemen karşınızda aşağı avlu beliriyor. Bu avluya açılan iç kapı, düşmanın içeri sızmasını engellemek için tasarlanmış, güçlendirilmiş bir ahşap kapıydı ve üst kısmında konsollarla desteklenen dökme mazgallar bulunuyordu. Bu, Ortaçağ savaş mimarisinin zekice bir örneğiydi. Şöyle ki, içeri girmeye cüret eden herkes tepeden korunmasız şekilde saldırıya uğrayabilirdi. Aşağı avlu, kalenin lojistik merkeziydi. Buradaki binaların büyük bir kısmı hizmet binaları olarak kullanılırdı. Etrafı saran, düzensiz taş işçiliğiyle yapılmış, yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki sur duvarları, nöbetçilerin düşmanı gözetlemesi için siperlikli mazgallar ile donatılmıştı. Burada askerler için yapılmış olan ve bugün hala iyi durumda bulunan kışla odaları, depolar, ahırlar ve hayati önem taşıyan sarnıçlar bulunuyordu. Kalenin bu ilk bölümü saldırı anında bile uzun süre direnebilecek şekilde tasarlanmış güçlü bir savunma sistemiydi. Bazı kaynaklar bu bölgeyi Burg yani alt koğuş olarak da adlandırılır. St. Hilarion Kalesi ismini 6. yüzyılda Kıbrıs'ta yaşadığı düşünülen bir keşişten almaktadır. Ancak bazı kaynaklar bu keşişin aslında Baf'ta yaşadığını ve oraya gömüldüğünü, bu nedenle kalenin bulunduğu mevkiyle ilişkili başka bir Hilarion olabileceğini düşünülmektedir. Başka bir kaynağa göre isim 8. veya 9. yüzyılda bir pınarın yakınına adanılan bir manastırdan türemiştir. Kalenin kendisi de başlangıçta bir Bizans manastırı olduğu için bu ihtimal daha olasıdır. Kalenin Bizans dönemine ait adı Didymos idi. Bu isim kalenin bulunduğu bölgenin ikiz anlamına gelmesi nedeniyle verilmiş, zira kale zirvedeki ikiz tepeler üzerine kurulmuştur. Franklar kaleyi ele geçirdiğinde ikiz anlamına gelen Didymos adını adanın mitolojisinin bir parçası olan Venüs kültüyle ilişkilendirerek bir kelime oyunu yapmışlar ve bu birleştirme sonucunda kale Didamur yani aşk tanrısı kalesi adını almıştır. Kale 13. yüzyılda bu isimle anılmaktaydı. St. Hilarion Kalesi'nin askeri gücü yalnızca surlarından değil, aynı zamanda kurulduğu zeminin muazzam doğal sağlamlığından gelmektedir. Kaleyi çevreleyen bu zirve, özel bir kristalize kireç taşı türü olan ve Hilarion mermeri olarak adlandırılan bir kayadan oluşur. Adanın jeolojik oluşumu sırasında milyonlarca yıl önce bu kireç taşında dikey çatlaklar meydana gelmiştir. Zamanla doğa bu çatlakları ve kayalıkları yontarak aşındırmış ve zirve savunması için doğal kuleler haline getirmiştir. Bu nedenle kale inşa edildiğinde sarp kayalıklar zaten doğal olarak oluşmuş savunma noktalarıydı. Barutun icadından önce kale duvarlarını yıkmanın yaygın bir yolu
duvarların altına tüneller kazarak patlamalar yapmaktı. Ancak Saint Hilarion, mayınlamanın neredeyse imkansız olduğu sağlam bir yatak kaya üzerine inşa edildiği için bu saldırı tekniğine karşı geçilmezdi. Bu sayede kalenin üç tarafı sarp kayalıklarla korunarak askeri değeri en üst düzeye çıkarılmıştı. Kale, askeri bir yapı olarak değil, dini bir yerleşim olarak korunmuş. Kalenin askeri işlevi ise Bizans döneminde şekillenmiştir. Saint Hilarion, Bufavento ve Kantara kaleleriyle birlikte Arap akınlarına ve korsan saldırılarına karşı inşa edilen Kuzey Dağ savunma kuşağının bir parçasıydı. Bu kaleler gözetleme kuleleri olarak hizmet veriyor, gerekli durumlarda kıyıyı savunuyor ve sinyalizasyon yoluyla diğer kalelerle iletişim kurarak saldırı olasılığına karşı ada yaşayanlarını bilgilendiriyordu. Kalenin stratejik konumu geçiş kontrolü açısından hayatiydi. 732 metre yükseklikteki bu zirveden Anadolu kıyılarından gelen gemileri önceden görmek mümkündü. Ayrıca Girne ve Lefkoşa arasında dağ geçitlerini kontrol etme imkanı da veriyordu. Ziyaretimiz sırasında baharat, sakız veya tesbih ağaçlarını her yerde görüyoruz. Bölgenin bitki örtüsü, limon, portakal, nane ve kekik gibi zengin çeşitlilikte aromatik çiçekli ağaçlar ve çalılar. Bu aromatik bitki türleri Kıbrıs'ın kuzey kıyılarının doğal zengin flora yapısının bir parçası. Saint Hilarion'da yaşam, kalenin kendi depolama ve su sistemlerine dayanıyordu. Erzak, yakındaki Lapitos Ovası ve Girne kıyılarının zengin tarımsal üretiminden sağlanıyordu. Kalenin beslenme ve lojistik ihtiyacını karşılamak için özel alanlar mevcuttu. Aşağı avluda askerler için depolar bulunuyordu. Orta bölümde ana salon ve kraliyet daireleri kompleksinin bir parçası olarak mutfak bloğu ve depolar bulunmaktaydı. Dağ kaleleri için su en büyük sorunlardan biriydi. Saint Hilarion'da bu sorun her bölümde birden fazla sarnıç inşa edilerek çözülmüştü. Bu sarnıçlar yağmur suyunu borular aracılığıyla çatılardan toplayan drenaj sistemleriyle besleniyordu. Kalenin Lusignan döneminde yüksek mahkemenin resmi yazlık sarayı olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, yemeklerin sadece askerlerin basit iaşesinden, kışla yiyeceklerinden ibaret olmadığı, aynı zamanda soylular için daha zengin yiyecekleri de içermesi gerektiği açık. Lusignan döneminde Kudüs Krallığı'nın yöneticileri olarak Kıbrıs'ı yöneten Fransız kökenli asiller genellikle et, balık, yumurta ve şarap gibi zengin yiyecekler tüketirlerdi. Her türlü besin için farklı nitelikte kiler ve mutfak alanlarını kalenin diğer kısımlarında da sizler de göreceksiniz. Aşağı avludaki işlevsel alanları geride bıraktıktan sonra kalenin kalbi sayılan orta bölüme, yani ikinci iç kaleye doğru tırmanış başlıyor. Bu tırmanış, kayalıkların doğal hatlarını takip eden dar ve sarp bir patikadan oluşuyor. Orta bölüme ulaştığınızda sizi tonozlu bir kule kapısı karşılıyor. Bu kapı yapısı hafifçe kıvrımlı bir tünele sahip. Hatta burada büyük bir ihtimalle bir zamanlar surlara yaslanan bir platforma indirilen açılır bir köprü de vardı. İzlerini görmek mümkün. Bu geçit sayesinde giriş kısmındaki iç avludan doğrudan üst kısma geçmek isteyenlere karşı koruma sağlanabiliyor, ikinci katından kimin geçtiği izlenebiliyordu. Aynı zamanda Prens John Kulesi gibi daha üst savunma kulelerinden de gözlemlenerek yetkisiz veya istenmeyen kişilerin geçişi engellenebiliyordu. Kapıdan içeri girdiğinizde orta bölümün ana yapı kompleksine ulaşıyorsunuz. Bu kompleksteki binalar kayalıkların çizgileri boyunca onların oluşturduğu doğal sınırlar içinde inşa edilmiş. Lusignan döneminde önemli konut, idari ve dini işlevleri yerine getiren yapılardı. Kiler, bu bölümde ihtiyaç duyulan yemek ve içecek ihtiyacının karşılanabildiği büyüklükte. Kilerin hemen yanında kalenin sivil ve askeri amaçla kullanıldığı dönemlerin her ikisinde de kullanılan atölye bulunuyor.
Kiler odasının hemen üstünde kale komutanının odası ve yanı başında mutfağı bulunmakta. İkinci kale alanında en dikkat çeken yapı Bizans şapeli. Tek nefli bu kilise muhtemelen ana salonlar, kraliyet daireleri, gözetleme kulesi, mutfak bloku ve depoları içeren büyük bir yapılar grubunun bir parçasıydı. Kuzey tarafı zaten sarp yamaçlarla doğal olarak korunduğu için binalar farklı seviyelerde inşa edilmiş ve bu cepheye bakan pencerelere sahipti. Kalenin ruhu, manevi merkezi burası. Bunu adım attığınızda anlıyorsunuz. Burası kalenin en eski ve mimari açıdan en etkileyici yapısı. Bu yapı 11. yüzyılın sonlarına, yani Bizans dönemine tarihleniyor. Duvarda koyu kahverengi, ince tuğlaların kullanıldığını görüyoruz. Bu tipik bir Bizans mimarisi özelliğidir. Eskiden bu yapının üzerinde 8 sütun tarafından taşınan büyük bir merkezi kubbe varmış. Doğu tarafında yarım daire şeklinde bir kubbesi olan apsis bölümü yer alıyor. Savaşın ortasında bile olsalar askerlerin ve soyluların huzur bulmak için sığındıkları bir yapıydı. Kilisenin hemen yanında hazine odası veya ibadet odası olarak kullanıldığı düşünülen ek odalar var. Kuşatmalar sırasında şövalyeler savaşa gitmeden önce işte buralarda günah çıkarır ve dua ederlerdi. Ve ne yazık ki vandallıklarımız. Dilan ve Alper, muhtemelen buraya gelen herkes sizi konuşuyor. Yabancılar da aynı. Laura and Arthur Robin, 2025. Evet. Vandal her yerde. Orta Çağ insanı için ilahi yardım olmadan bir savaş kazanılamaz düşüncesi hakimdi. Bu yüzden bu şapel en az surlar kadar hayati bir savunma aracıydı. Şapeldeki manevi huzuru geride bırakıp hemen yan tarafa kalenin sosyal kalbine geçiyoruz. Burası kraliyet odaları olarak bilinen bölüm. Lusigyanlar döneminde St. Hilarion sadece asgari bir garnizon değil, aynı zamanda kavurucu Lefkoşa sıcaklarından kaçan soyluların ve kralların sığındığı serin bir yazlık saraydı. Bu yüzden buradaki mimari askeri bir yapıdan çok zarif bir köşkü andırır. Şapelin hemen bitişiğinde kalenin en huzurlu noktalarından birindeyiz. Burası mimari literatürde belvedere, yani seyir köşkü veya güzel manzara olarak geçer. Burası kalenin askeri kasvetinden tamamen uzak, soyluların nefes aldığı, sosyalleştikleri bir alandı. Orta Çağ'da burada durduğunuzu hayal edin. Aşağıdaki Girne Limanı'nı, denizi ve hatta açık havada Anadolu'nun Toros Dağları'nı buradan izleyebiliyorsunuz. Neden seyir köşkünün burada olduğunu anlamak zor değil. Ünlü sanat tarihçisi Camille Enlart, buradaki büyük salon ve çevresindeki teraslar için dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip ifadesini kullanmıştır. Bulunduğumuz bu yapı kompleksi aslında 2 katlıydı. Alt katlar genellikle sarnıç, depo veya servis alanı olarak kullanılırken ahşap merdivenlerle çıkılan üst katlar asıl yaşam alanlarıydı. Burası Lusignan soylularının ve yüksek mahkeme High Court üyelerinin toplandığı, kararlar aldığı ve ziyafetler verdiği yerdi. Evet ve soyluların yaşadığı kısma doğru geldik. 1349 yılındaki büyük veba salgınında Kral 4. Hug'un hastalıktan korunmak için ailesiyle birlikte buraya kapandığını biliyoruz. Yani bu duvarlar hem kraliyet ihtişamına hem de büyük korkulara tanıklık etti. Tebrikler St. Hilarion Kalesi zirvesindesiniz.
Peak of St. Hilarion Castle. Kraliye Sarayı. Burası St. Hilarion'un zirve noktası. 732 metre yüksekliğindeki zirve. Dense de az ileride baksana, orada başka yapılar da var. Gidiyoruz. Evet, asker kışlaları. Şu an içinde bulunduğumuz kışlalar muhtemelen seçkin sınıf olan şövalyeler içinde. Çünkü burası kraliyet odalarına ve o meşhur büyük salona çok yakın. Bu kışlalarda kalan şövalyeler sadece birer asker değil, aynı zamanda soylu sınıfın bir parçasıydı. Akşam yemeklerini kralla veya yüksek mahkeme üyeleriyle büyük salonda yiyebiliyor, o muazzam manzaralı teraslarda dolaşabiliyorlardı. Burası savaş sanatını bilen profesyonellerin, elit muhafızların yaşam alanıydı. Kaleye ilk girdiğimiz o geniş aşağı avluda şövalyelerin yardımcıları yani yamaklar, hizmetliler ve atlar kalıyordu. Aşağısı gürültülü, at kokulu ve servis odaklı bir yerken burası yani şapelin bulunduğu bu orta kat daha rafine, daha konforlu ve hiyerarşik olarak daha yukarıda bir dünyaydı. Orta çağda yükseklik sadece savunma değil, aynı zamanda statü demekti. Bu ayrım sadece keyfi değil, askeri bir zorunluluktu. Aşağıdaki kapı düşerse savunmayı devralacak olanlar buradaki profesyonel şövalyelerdi. Bu yüzden kraliyet ailesine giden son kapıyı onlar tutuyordu. Onlar kalenin hem koruyucusu hem de soylu sakinleriydi. Şimdi şövalyelerin nöbet tuttuğu bu orta katı geride bırakıp kalenin en zorlu, en efsanevi noktasına, hainlerin aşağı atıldığı söylenen Prens John Kulesi'ne tırmanacağız. Askeri zorunluluk ve planlamalardan bahsetmişken Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan emekli kıdemli Gazi Albay Mehmet Şadi Polat Bey'in St. Hilarion anılarını kısaca dinleyelim. Gezi planınızda St. Hilarion Kalesi var mı? Bu önemli kaleye mutlaka gidiniz. İçinde St. Hilarion Kalesi'nin de bulunduğu Beşparmak Dağları'ndan baktığınızda, kuzeyde Girne üzerinden Akdeniz ve Türkiye'deki Toroslara kadar, güneyde Mesarya Ovası, Güzelyurt ve Lefkoşa üzerinden Trodoslara kadar göz alabildiğine uzayıp doyulmaz güzellik görebileceksiniz. Kale aynı zamanda Girne-Lefkoşa yolu boğazını kontrol eden stratejik bir konuma da sahiptir. Kalenin 732 metrelik zirvesine Kıbrıs Barış Harekatı esnasında kurulan radyolink tesis sistemlerinden Anavatan ile irtibat sağlandı. Harekatın bir bölümünde ben buralarda da bulundum. O sırada 8 aylık evli idim ve ailemle ilk defa bu tesislerden istifade ile konuşma fırsatı buldum. O sebeple bu kalenin hatırası bende büyüktür. Sonraki yıllarda tekrar gezdim. Bunun gibi adanın pek çok yeri de gerçekten görülmeye değer. Güzelyurt, Magosa tarafları. Ben iyi gezmeler diliyorum tekrar. Bu vesileyle bu dönemlerde çektirdiğim bir fotoğrafımı da sana gönderiyorum. Sevgilerimle. Artık St. Hilarion'un en yüksek ve en görkemli kısmına, üst saray bölümüne zirvedeki ikiz tepeler arasındaki avluya tırmanıyoruz. Bu alan kalenin 3. ve son savunma hattını oluşturuyordu. Buradaki yaşam alanları doğrudan saldırının mümkün olmadığı sarp kayalıkların arasına yerleştirilmişti.
En üst kısımda da mutfak ve depolar gibi hizmet yapıları ile birlikte 2 sarnıç bulunuyor. Üst sarayın güneyini ise Prens John Kulesi'nin de dahil olduğu 3 kuleli bir perde duvar koruyordu. Bu kule 1373 yılında kendini buradan aşağı attığı iddia edilen Antakyalı John'dan dolayı bu isimle anılmakta. Bu zirve sadece askeri bir gözetleme noktası değil, aynı zamanda Lusignan Krallığı'nın en görkemli kaçış ve yaşam alanıydı. Bu çoklu savunma hattı sayesinde Saint Hilarion Kalesi tek bir sur yerine farklı seviyelerde konuşlanmış yapılarla yüksek askeri değere sahiptir. Avlunun batı tarafında en iyi taş ustalarına yaptırıldığı anlaşılan Kraliyet Sarayı bulunuyordu. Saray 2 katlı olup alt katı namlu tonozlu, sağlam bir yapıydı. Ancak sarayın asıl ihtişamı üst katındaki pencerelerde gizliydi. Batı cephesinde Lapitos Ovası'na bakan gotik mimarinin çarpıcı bir örneği olan ünlü Kraliçe Penceresi'ni görüyoruz. Bu pencere ortadan dik bir taş sütunla ikiye ayrılmış ve üst kısmı yonca yaprağı desenli süslemelerle bezenmişti. Bu pencerelerin önünde soyluların oturup manzarayı seyrettiği taş banklar bulunuyordu. Gerçekten de bu kadar yüksekten Lapitos Ovası'na ve denize uzanan bu manzara kaleyi bir savaş kalesinden çok masalsı bir şatoya dönüştürüyor. Birçok anlatıda ve YouTube videosunda kalenin Walt Disney tarafından ziyaret edildiği ve Uyuyan Güzel adlı eserine ilham verdiği söyleniyor. Walt Disney'e ilham olan kalenin Bavyera'daki Neuschwanstein Kalesi olduğunu öğrendik. Walt Disney'e ilham olup olmadığına dair net bir bilgi yok. İlham olmuş mudur bilmiyoruz ama eminiz ki kalenin ihtişamı ve güzelliği ziyaret eden herkesi etkileyecek nitelikte.